Hafif tereyağlı. Büyük bir ısırık geliyor. Abo, acı sosmuş bu. Singapur'dan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sokak lezzetleri turu yapıyoruz. Şehrin ünlü yemek noktalarını gezeceğiz. Aynı zamanda da Singapur'da en çok yenilen yemekleri deneyeceğiz. Tabii bize uygun olanları. Bu arada Singapur her ne kadar Malezya'dan ayrılmış olsa da burada Malezyalı'dan çok Çinli nüfus mevcut. Hatta %70 gibi ezici çoğunlukta var. Dolayısıyla Singapur mutfağı dediğimizde aslında daha çok bu Çin mutfağı oluyor. Bunu da belirteyim dedim. Öyleyse hadi başlayalım. Şimdi sabahın erken saatlerinde kahvaltı olarak Singapur'da ne yeniyor derseniz akıllara ilk gelen şey kaya tostu oluyor. Ve burası da bölgenin sevilen tostçularından. Şimdi bu kaya tostu dediğimiz şey aslında Hindistan cevizi reçelli. Şöyle arasından göstereyim. Hafif tereyağlı bir tost yani. Yani içerisinde ne et var ne sebze var. Tost ekmeği, reçel ve biraz da yağ. Hepsi bu aslında. Tadalım bakalım nasılmış. Büyük bir ısırık geliyor. Güzel. Yani ekmeği bayağı bir okuduk. İçerisindeki Hindistan cevizi reçeli o tatlılığı size hemen veriyor. Aslında sabah kahvaltısı için tatlı bir şeyler atıştırmak isteyenler için gayet güzel bir seçenek. Yani ben beğendim. Güzel. Ne yazık ki son lokma. Çabuk bitti. Finito. Öyleyse hadi şimdi sıradaki noktaya geçelim. Şimdi öğle yemeği için Tiong Bahru Chicken Rice adlı ünlü bir tavukçuya geldim. Çünkü Singapur'un geleneksel yemeği ne derseniz tavuk üstü pilav karşınıza çıkıyor. Evet aslında basit bir yemek. Hatta biz de çok yapar ve severiz. Ki aslında şöyle düşünürsek herkes sever. Yani uzak doğuya geldik. Orada da pilav üstü tavuk mu yiyeceğiz falan diyerek düşünmeyin. Şimdi pilavın üstüne tavuk göğsü haşlama ve onun üstüne de biraz susam yağı ve soya sosu karışık bir sos dökmüşler. Yanında da yine 2 tane sos geldi. Bu büyük ihtimal acı sos. Bu da tam emin değilim ama belki soya sosunun farklı bir versiyonu olabilir. Yanında salatalık ve biraz da turşu. Şimdi tadalım bakalım nasılmış. Şöyle. Bayağı güzel. O tavuk göğsünün kuruluğu yok. Yani sanki tavuk butu yiyormuşum gibi. Güzel bir sululuğu var. Son derece lezzetli. Şöyle pilavdan da alayım biraz. Pilav da gayet iyi. Yani o uzak doğuda alıştığımız lapa pilav kavramında değil. Hafif bunda da bizdeki gibi yağla yapılmış bir pilav. Gayet güzel. Biraz da soslarla deneyelim bakalım. Acı sostur büyük ihtimal bu ama. Abo! Aynen. Acı sosmuş bu. Çok bandırdım. Yandım. Biraz pilav almam lazım üstüne. Tamam bu acı sos. Bunu test ettik. Diğerine bakalım. Bu bayağı kalın yalnız ya. Ama acı değildir herhalde.
Bu biraz pekmeze yakın bir tadı var. Biraz daha tatlı bir sos. Tam ne çıkartamadım ama idare eder. Ama acı sosla daha güzel gidiyor. Yani son derece lezzetli, güzel bir yemek çıkarmışlar. Yani gayet iyi arkadaşlar. Olur da yolunuz düşerse buralara kesinlikle gelin ve bu yemeği tadın. Şimdi tatlı yemeden olmaz tabii ki. Singapur'un en meşhur tatlılarından biri bizim de aslında çok iyi bildiğimiz bıcı bıcı. Buna chendol diyorlar. Yanındaki yeşil jellere chendol diyorlarmış. O yüzden de genel olarak bu yapılan tatlıya chendol diyorlar. Kırmızı fasulye. Şu yeşil olanlar da chendol dedikleri jel. Yanılmıyorsam pirinç unundan yapılıyorlar. Üstünde de tıraşlı buz, bizim bıcı bıcı yani. Ve Hindistan cevizi sosu ile pal şekeri dökülmüş. Genel olarak güzel görünüyor. Bakalım ama tadı nasıl? Kırmızı fasulye hafif biraz tatlı böyle. Ama ayrıca o fasulyenin de kendi tadını da biraz alabiliyorsunuz. Açık söyleyeyim pek Hindistan cevizi tadı alamadım buz tarafından. Yani buz tarafında Hindistan cevizinden çok bu palm şekeri dedikleri şey var. Onun tadı geliyor. Neyse bir de şu chendol dedikleri şeye bakalım. Bu garip bir şey ya. Ne bu böyle? Yani işte pirinç unundan yapılmış jellere benzemiyor. Vallahi beğendim diyemem bunu. Yani fasulye tarafı daha iyi. Ama bu chendol tadı bayağı garip. Yani benim damak tadıma uymuyor. Yani bu sefer başaramadık ne yazık ki. Yani ben kendi adıma önermiyorum bunu. Yine de tabii denemek isterseniz geldiğinizde denersiniz. Büyük ihtimalle bunu bitiremeyeceğim. Böyle bırakacağım. Neyse bazen olmuyor işte. Sıradaki yere geçelim en iyisi. Ve son olarak şehrin önemli yemek merkezlerinden Lau Pa Sat'a geldik. Hemen yan tarafında Barbekücüler Sokağı mevcut. Şimdi buraya Satay Street diyorlar. Yani Uzak Doğu'nun işte barbeküsü, ızgarası, çöp şişi falan. Gördüğünüz gibi mangalda hepsi pişiyor. Bizdeki çöp şiş mantığı. Gece olunca da şehrin midesi adeta burada atıyor. Zaten her taraf top dolu. Büyük ihtimal sıraya gidip beklememiz gerekecek bizde. Bu tarafta da duman altı olmuş. Abim basmış ya etlere. Öf. Yani bu sokak tamamen mangalcı arkadaşlar. Tam bizlik anlayacağınız. Amcam taktiği bulmuş. Elle ellemek yerine fan kullanıyor bakın. Haha güzel taktik. Burası da duman altı. So, Yes, buddy. how much one piece? For which one? Uh, let's see lamp. Do you have lamp? 80 cent. What? 80 cent. 8 cent. 80 cent. Not $1. It's 80 cent. 80 cent. Okay. And shrimp? Shrimp, $2 for one. $2. For the squid, And this? $6. What is this? Squid, Squid. Huh. Okay. $6. Do you have chicken also? Yes, we have chicken, lamb, and beef. Okay. One of each. Okay, sure. Yeah. But no pork. No what? No pork. No pork? Yes, We no are pork. Muslim. Ah.
Really? Halal. Ha, iyiymiş o zaman ya. Helal sertifikası varmış arkadaşlar bak. Satay 19 numarası. Yani domuz pişirmiyorlar burada. Bizimkiler de pişiyor arkadaşlar. Hepsinden bir tane denemelik aldım. Bol bol yağ koyuyorlar ya. Gece gece bu kadar yağlı da yenmez ama yapacak bir şey yok artık. Evet, aldık tabağımızda. Şimdi burada bir tane karidesimiz var. Sonra tavuktu, işte kuzuydu, danaydı. Bu da kalamar. Bir tane de yanında şöyle bir sos verdiler. Bilmiyorum valla, sormayı unuttum ne sosu olduğunu. Neyse, öyleyse hadi gömelim. Normalde deniz ürünü de pek yemem. Ama hazır buraya gelmişken yemeden gitmeyelim dedim. Güzelmiş ya. Böyle çok ağır o bildiğimiz deniz tadı yok. Yine üzerine sürdükleri o yağlı sos, bir de ayrıyetten bir baharat kullanıyorlar. Onun verdiği tat dokusu gayet güzel işlemiş. Güzel valla, ben beğendim. Şimdi bir de karidese bakalım. Tabi önce karidesin bu üzerindeki kabuğunu sökmemiz lazım. Ya şöyle bir et çıktı işte. Karides de iyi. Ama sanki biraz kuru. Tabii ya karidesin dış kabuğunda kaldığı için içeriye pek işlememiş. O yüzden biraz kuru kalmış. Ve şimdi sıra geldi tavuğa. Son derece küçük tavuk parçalarını şişe geçirmişler. Yani 3 ya da 4 küçük parça falan var. Bir baharat eklemişler üzerine. O böyle tatlı bir tat vermiş. Şimdi bunların biri kuzu, biri dana ama hangisi bilmiyorum. Yani kırmızı et tarafı biraz aslında hayal kırıklığı gibi geldi. Henüz tatmadım ama yani etten daha çok biraz daha yağlı tarafları gibi görünüyor. Mesela şurası tam bir yağ. Ama deneyelim bakalım tadı nasılmış. Güzelmiş ya, güzel. Yine bunda da tatlı bir sos var. Aynı baharat herhalde. Tavuktaki baharatı kullanmışlar. Böyle biraz daha tatlılık vermiş. Bu büyük ihtimal kuzu. Çünkü dana gibi öyle sert değil eti. Gayet yumuşak. Şimdi diğerine bakalım. Evet, bu diğeri dana. Et daha sert. Kuzu en güzeli. Ondan sonra tavuk. Yani deniz ürünleriyle pek aram yok. O yüzden kalamarı ve karidesi es geçiyorum. Ama severseniz tabii onları da deneyin. Onlar da gayet iyi. Evet, öyleyse bu videodan da bugünlük bu kadar diyelim. Kanala abone olun, videoları beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı göndermeyi eksik etmeyin lütfen. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.